Sabah bahçeye çıkıyorsunuz. Elinizde kahveniz, gözünüz salatalık fidelerinizde. Dün akşam yemyeşildi ama bu sabah bir tanesinin yaprağı sapsarı. Ve işte tam burada çoğu insan aynı hatayı yapıyor. Paniğe kapılıp ya bitkiyi buharcasına suluyor ya da eline geçen ilk gübreyi köküne döküyor. Halbuki bu sararma bitkinizin size verdiği bir sinyal. Doğru okursanız kurtarırsınız. Yanlış okursanız bir hafta içinde o bitkiyi topraktan sökmek zorunda kalırsınız. Ben size bugün 5 farklı sararma sebebini anlatacağım. Ama işlerinde bir tanesi var ki fark edilmediğinde sadece o yaprağı değil tüm bahçenizi bitirebiliyor. Sessizce yayılıyor, komşu bitkilere sıçrıyor ve siz anladığınızda çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Videonun ortasında o bölüme geldiğimizde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi baştan başlayalım. İşin garibi şu, salatalık yapraklarının sararmasının en sık sebebi ne hastalık ne de zararlılar. Bizim elimiz. Evet, doğru duydunuz. Çoğu zaman suyla kurduğumuz o iyi niyetli ilişki bitkiyi öldürüyor. Salatalık su seven bir bitki. Bunu hepimiz biliyoruz. Toprak kuruduğunda bitki strese giriyor. Yapraklar önce soluyor, sonra sararıyor. Buraya kadar mantıklı. Ama asıl tuzak burada değil. Asıl tuzak susamasın diye her gün su vermeye devam ettiğimiz o dönemde saklı. Çünkü toprak sürekli ıslak kaldığında kökler nefes alıyor. Evet, kökler de oksijen ihtiyacı duyar. Bunu çoğu kişi bilmez. Islak ve havasız kalan toprakta kökler yavaş yavaş çürümeye başlar. Bitki suyu ve besini yukarıya taşıyamaz hale gelir. Sonuç mu? Yapraklar sanki susuz kalmış gibi sararır. Yani hem az su hem çok su aynı belirtiyi veriyor. Bu da işin en can sıkıcı tarafı. Peki nasıl anlarsınız hangisi olduğunu? Parmağınızı toprağa 3-4 santim sokun. Kuruysa susuzluktur. Islak ve hatta çamur kıvamındaysa fazla sulamadır. Doğrusu toprağın üst kısmı hafifçe kurduğunda dipten ve derinlemesine sulamak. Yüzeysel ve sık sulama yerine seyrek ama doyurucu sulama. Kökler böyle derine iner. Bitki de kuraklığa karşı daha dayanıklı hale gelir. Ama sulamayı doğru yaptığınız halde sararma devam ediyorsa mesele artık su değil. O zaman bitkinin midesine yani beslenmesine bakmanız gerekiyor. Ve burası işin biraz daha teknik ama bir o kadar da can alıcı kısmı. Şimdi size ilginç bir şey söyleyeyim. Bitkinin hangi yaprağının sarardığına bakarak hangi besin eksik olduğunu neredeyse kesin şekilde anlayabilirsiniz. Bu bir tahmin değil, bitkinin kendi dili. Alt yapraklardan başlayan, önce açık yeşil sonra sapsarıya dönen bir sararma görüyorsanız büyük ihtimalle azot eksikliği var demektir. Bitki kısıtlı azotunu genç sürgünlere yani geleceğine yönlendirir ve yaşlı yaprakları feda eder. Doğa böyle çalışır aslında. Tıpkı bir ailenin kıt kaynaklarda önce çocuklarını doyurması gibi. Eğer yaprağın damarları yemyeşil kalıp aralarındaki dokular sararıyorsa bu klasik bir magnezyum eksikliğini gösterir. Sanki biri yaprağın üzerine yeşil bir file germiş de arasını sarıya boyamış gibi bir desen oluşur. Genç, yeni çıkan yapraklarda sararma görüyorsanız burada şüphe demir eksikliğine kayar. Çünkü demir bitkide taşınması zor bir mineraldir. Bitki onu eski yapraklarında yeni yapraklara aktaramaz, bu yüzden eksiklik önce tepede kendini gösterir. Bunu bilmenin faydası şu, rastgele acaba hangi gübreyi atsam diye denemek yerine yaprağa bakıp doğrudan eksikliği tespit edip dengeli bir sebze gübresiyle müdahale edebilirsiniz. Büyüme döneminde düzenli ama ölçülü beslenme bu tablonun neredeyse tamamını önler. Ama şunu unutmayın, beslenme sorununu çözdüğünüz halde sararma, yayılma devam ediyorsa artık toprağın ya da bitkinin bakımı ile ilgili bir şey konuşmuyoruz. Az sonra anlatacağım bölüm videonun başına bahsettiğim o sessiz yayılan tehlike ve inanın bunu bilmeyen bahçıvanların çoğu bitkilerini kaybettikten sonra öğreniyor. İşte geldik en kritik bölüme. Çünkü buraya kadar anlattığım her şey aslında düzeltilebilir hatalardı. Ama şimdi anlatacağım şey zamanla yarışmanız gereken bir düşman. Mildiyo dediğimiz mantar hastalığı özellikle nemli, havasız ve serin geçen gecelerde adeta pusuya yatar. Önce yaprakta küçük, sarı, köşeli lekeler belirir. Çoğu insan bunu fark ettiğinde birkaç leke önemli değil der ve görmezden gelir. İşte tam bu noktada hastalık asıl işini yapar. Birkaç gün içinde o sarı lekeler kahverengiye döner. Yaprak kurur ve mantarın sporları rüzgarla, suyla hatta sizin elinizle komşu bitkilere taşınır. Bir salatalık fidesinden başlayan bu sessiz istila birkaç hafta içinde tüm sırayı bitirebilir.
Bunu abartmıyorum. Bahçesini bir gecede kaybeden pek çok kişi var. Bu yüzden gördüğünüz an sarı benekli yaprağı hemen koparıp bitkiden uzaklaştırmanız gerekiyor. Yere düşürüp öylece bırakmayın. Sporlar toprakta da yaşar. Ayrıca bitkiler arasına yeterli mesafe bırakmak, aşırı sık dikim yapmamak, nem birikmesini engeller ve hastalığın yayılma hızını büyük ölçüde düşürür. Şimdi ikinci düşmana geçelim. Zararlılar. Yaprak bitleri, beyaz sinek ve özellikle kırmızı örümcek gözle zor fark edilen ama etkisi büyük olan misafirlerdir. Bunlar yaprağın öz suyunu emerek beslenir. Önce ince, minik benekler oluşur. Siz bunu toz sanabilirsiniz. Sonra o beneklenme yayılır ve yaprak bütünüyle sararmaya başlar. En kötüsü bu zararların çoğu yaprağın alt yüzeyinde gizlenir. Üstten baktığınızda hiçbir şey göremezsiniz. Bu yüzden düzenli olarak yaprakları çevirip alt yüzeylerini kontrol etmek erken teşhis için hayati önem taşır. Peki her sararan yaprak bu kadar kötü bir haber mi? Hayır. Bir sonraki bölümde hiç endişelenmenize gerek olmayan bir sararma türünden bahsedeceğim. Ve muhtemelen şu an bahçenizde gördüğünüz sararmanın bir kısmı tam olarak bu. Bitkinin en dibindeki en yaşlı yapraklarına bakın. Eğer sadece onlar sararıyor ve kuruyorsa, üst kısımdaki yeni yapraklar yemyeşil ve dinç görünüyorsa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu tamamen doğal bir süreç. O yapraklar görevini tamamladı. Bitki enerjisini artık yeni büyümeye ve meyveye aktarıyor. Tıpkı bir ağacın sonbaharda yapraklarını dökmesi gibi. Bu da bitkinin kendi döngüsü. Peki tüm bunları nasıl özetleriz? Sararmanın nereden başladığına, ne kadar hızla yayıldığına ve eşlik eden başka belirtilerin olup olmadığına bakın. Sadece alt yapraklarda yavaş ve tek tük bir sararma görüyorsanız rahat olun. Ama hızlı yayılan, lekeli, benekli ya da genç yapraklara sıçrayan bir sararmayla karşılaşıyorsanız hemen harekete geçin. Çünkü bu videoda gördüğünüz gibi bir gün kaybetmeniz bile fark yaratabiliyor. Salatalık yaprakları aslında sizinle konuşuyor. Sadece dilini bilmeniz gerekiyor. Bugün bu dili biraz daha iyi öğrendiniz diye düşünüyorum. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Bu bilgiler bir yerlerde işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bana çok şey ifade ediyor. Eğer bahçenizde ya da balkonunuzda kendi salatalıklarınızı yetiştiriyorsanız yorumlarda bana anlatın. Yapraklarınız hangi renkte? Hangi sorunlarla karşılaştınız? Belki de bir sonraki videoda tam sizin sorununuzu ele alırım. Ve tabii ki böyle bahçe ve bitki bakım videolarını kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bol hasatlı günler dilerim.